Hepinize merhabalar. Bugün önümde gördüğünüz gibi hazır köfteler var. Arkadaşlar bu sizden çok istek alan bir kasap köfte. Aslına bakarsanız daha önce belki 4 kere çekmişimdir ben bu videoyu. Ama hiçbiri böyle istediğim gibi içime sinmeyince, yani kendi yaptığım tarifler çok böyle istediğim gibi olmadı. Ondan sonra da dedim ki en güzeli ben bunu bir kasaptan öğreneyim. O yüzden de Mehmet'e gittim. Dedim ki Mehmet böyle bir kasap köfte. Dedi ki abi biz şu an kasap köfteyi artık farklı yapıyoruz. Ama dedi benim dedi ustalarımın, yani Bursa'nın eski ustalarının dedi bir kasap köfte tarifi var elinde. İstersen dedi onu paylaşayım sizlerle. Bugün Mehmet'ten kasap köfte tarifi alıyoruz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Mehmetciğim. Abim hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol kardeşim. Şimdi bak bugün kasap köfte yapacağız ama harbi kasap köfte istiyoruz. Abi tam adresine geldin. Eyvallah. Ben Hancı'da çalışırken ustamın Bursa'nın en bilinen köftecilerinden, eskiler çok iyi bilir. Eşref Usta'nın orijinal tarifi var abi. Tamam kardeşim. Ben de onu yapayım sana. Tamamdır. Bursa'nın zaten köftesi meşhur. Kesinlikle. Bu da Bursa'nın ünlü ustalarından birinin Gerçekten tarifi. en eski, en usta adamının diyebilirim tarifi var. Eyvallah. Hadi bismillah. Evet Mehmetciğim, hazır Abi, mıyız? Hazırız. Bu köftede 2 ürün var abi. Dana kaburga, kuzulu kaburga. Tamam. Onun dışında Şimdi buradan gösterelim, hem hemen şöyle anlatalım. göstereyim. Bu arada ben bunları temizlenmiş ama daha ince temizleyelim. Şunları da alalım. Köfte de ağza gelmesin. Şimdi oran olarak nasıl kullanacağız Mehmet? Abi %80 dana, %20 kuzu kullanacağız. Tamam. Tarifi bu. Tamam. Orijinali bu. Tamam. %80 dana kaburga, yani Evet. dana döş diyelim. %20 de ya evet. 25 yapabilirsiniz. Hani sen yağ seviyorsun ama tarifin Tamam. dışına çıkmak istemiyorum yani. Tamam. %20 de kuzu kaburga Evet abi. kullanacağız. Evet kardeşim. Şimdi ilk baş tek mi çekeceğiz, çift mi çekeceğiz? Abi şimdi bu tarifte önce tek çekim tuzla yoğrulup bir gün dinlendiriyoruz. Tamam. Ertesi günü bir daha çekiyoruz. Soğan ve baharatlarla yoğuruyoruz. Bitiyor. Tamam. Şimdi şöyle bir gösterelim oranını. Hemen şöyle gösterelim. Yoğurunca biraz daha pembeleşir. Tamam. Şu an ilk çekim hali bu. Tek çekim olarak şimdi devam edelim. Evet abi. Evet Mehmetciğim. Şimdi Mustafa abi. evet. Ya şimdi her kafadan ayrı bir ses çıkar. Hani o ayrı bir konu. Ama bu işin orijinalinde, hani benim eski köftecinin tarifinde 15 gram tuz atılır. 18 atan var, karbonat atan var, ekmek atan var. Bu tarif, orijinal tarifi bu abi. Evet. Kasap Ekmek- köftede ama karbonat Ya, olmaz normalde. Kesinlikle abi. Yani İnegöl köfteden bunun farkı olması gerekiyor. Yani şimdi Bursa'daki kasaplar biraz İnegöl köfteden esinlendiği için karbonat koyuyor olabilir, Evet ama abi. normalde olmaması. Olmaması gerekiyor abi. Bu şu an ben 15 gram attım. 15 Tamam. gram kimseye fazla da gelmez, eksik de kalmaz. Evet. İyi oluyor yani. Bu arada biz 2 kilogram kıyma yapıyoruz. 2 kilograma 30 gram tuz 30 attık. gram tuz atıyorum abi. Evet. Bir gece bunu bu şekilde dolapta 0 derecede dinlendiriyorum. Tabii ki evde bunlar artı 2 artı 4 Evet. pek problem olmaz. Ekmek olmadığı için ekşime ve mayalanma da yapmaz. Tamam. Problem olmaz. Şöyle abi tuzu daha rahat emsin diye çok fazla da yoğurmuyorum. Çünkü bir daha çekeceğiz ertesi günü. Şu an aslında maksat tuzu karıştırmak. Tuz her yerine eşit dağılsın. Kesinlikle Maksadımız abi. bu. Aynen abi. Az bir miktar tek çekilmiş kıymayı yoğurduk. Şimdi ertesi güne kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet Mehmetciğim. Abim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi bir gün dinlendirdiğimiz kıymamız burada. Evet abi şöyle. İçinde Evet. bir oksitlenme zaten oluyor. Kıymada Evet. da oluyor. Evet. Köftede de oldu. Tamamdır. Şimdi bu biraz form kazandı. Evet Biraz abi. sıkılaştı. Kesinlikle. Tamam. Şimdi bunu tekrar mı çekeceğiz? Bunu bir daha çekeceğiz abi. Sonra soğan baharatlandıracağız. Tamam, o zaman çekelim gelelim hadi. Tamam abi. Evet, şimdi ikinci güne çekiyoruz tekrar kıymayı. Olmaz lan. Ne yapayım? Şöyle yolumuz. Tamam, hadi bakalım. Sarılı değil yani, öyle mi? Satırla. Zırhla değil abi. Bursa'da satırla. Evet abi. Zırhla satırla arasında bir tık fark oluyor Mustafa abi. Mesela zırh
kontrolü gelmiyor ama satır kontrolü geliyor. Mesela şöyle söyleyeyim abi. Her taraf eşit miktar oluyor. Burada öyle değil. Hani soğan daha iri, hani suyu akmıyor ama zırhda biraz su akma olayı oluyor. Ya o da işte birazcık kullanmayla da alakalı bence. Çıraklığıma geri döndüm abi. Artık kıvama geldi Mustafa abi. Evet. Biraz da iri olması gerekiyor. Tamam. Çok da sulandırmadan bu işi bitirelim. Tamam kardeşim. Baharatları içine mi atacaksın? Baharatları içine atacağım abi. Şöyle biraz soğan harman olsun. Bir de bunun tarifinde abi maden suyu da var. He. Bakalım yumuşak hani olmazsa biraz daha hamur sert oluyorsa maden suyu da atabiliyoruz. Maden suyuyla açıyorsun. Evet abi. Ama Normalde bizim şu an bir de kıvamımız yok. sıkarken de galiba öyle kullanılıyor. Evet bir de aynen. Köftenin basımında özellikle abi ne yağ ne su. Sadece maden suyu kullanılıyordu. Allah Allah. Onun da bir ayrı şeyi var. Kararması ben daha önce sormuştum. Kararmaz köfte tezgahta diyordu. Şöyle baharatlarımızı atalım. Evet kardeşim. Bir daha oranları söyleyiver sana zahmet Mehmet. Abi 7 gram kırmızı toz biber, Evet. 5 gram kimyon, Evet. 1,5 gram da karabiber oluyor bunda. Tamam. Yani Kiloya. kiloya abi, 1 kilo için. Tamam. İsteyen hani olur ya acı sever pul biber atabilir. Ama orijinal tarifi bu. Tamamdır. Bir yarım maden suyu atmak icap edildi Mustafa abi. Tamam abicim sen nasıl söyle yap ya. Evet. Şimdi yarım şişe kadar maden suyu ekledik üzerinden. Onun da Biraz- aslında oranı var Mustafa abi. He. 10 kiloya 3 maden suyu. Normalde hani kazanda yoğrulursa. Evet siz tabii çok yaptığınız için Evet abi. o zaman demek ki bizim buraya yani bir şişenin yarısı çok. Zaten Evet abi. biz de çok az kullandık. 1/3'ünü falan kullandık. Evet abi. Ne kadar yoğurmamız lazım? Abi toplam 5 dakika falan yeterli olur. Tamamdır. Ayrık ayrık yer kalmadığında hani şuna benzer çatlaklar köftemiz olmuş demektir abi. Tamamdır. Şöyle. Şu an tamamen tutuyor birbirini. Evet abi. Tamamdır. Kardeşim eline sağlık. Şimdi bir tek sıkmayı göstereceğim. Biraz Evet dinlen abi. istersen. Evet. Şimdi maden suyunu döküyoruz yine buraya. Şundan da verelim şöyle. Şöyle biraz daha etli köfteler, daha Evet kalın. abi. Şöyle göstereyim. Tamam kardeşim. Ellerine sağlık. Abi şimdiden Teşekkürler. afiyet olsun. Eyvallah. Evet arkadaşlar, şimdi her şey hazır zaten. Mangalımızı yakalım, ondan sonra devam edelim. Şimdi her zaman yaptığım gibi 2 tane bonga tutuşturucuyu alta koydum. Tutuşturucuları yakıyorum. Kömürleri bırakıyorum. Yaklaşık bir 15 dakika sonra hazır olur. Biraz sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, ateşimiz hazır. Artık ateşi yayıyoruz. Şu an ateşimiz köfte için çok kuvvetli. O yüzden mangalın kapağını kapatıyoruz. Havalandırmaları da 3'te 1'e düşürüyoruz. Ateş tamamen sönsün istemiyoruz ama sakinlemesi lazım. Bu şekilde bir 15-20 dakika kadar bırakıyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika kadar kapattık. Gördüğünüz gibi artık kömürümüz küllendi. Şimdi ızgaralarımızı koyalım üstüne. Evet. Izgaralarımızı da temizledik. Artık etleri getirebiliriz. Ben arada domateslerle biberleri birazcık kızarttım arkadaşlar. Oraları göstermeye gerek görmedim. Şimdi köftelerimizi artık buraya diziyoruz. Köfte pişirirken şöyle elinizi koyduğunuzda 7'ye kadar rahat rahat sayabilmeniz lazım. Bu şekilde olursa eğer köfteniz yağlı dahi olsa herhangi bir alevlenme vesaire şu bu küllü şeyde sorun yaşamazsınız. Rahat rahat pişirebilirsiniz ve dışı çok yanmadan içi de pişer. En önemlisi bu. Yani köftenin
Böyle dışı çok yanmaması lazım. Çok kararmaması lazım. Ama bu arada içi de güzel pişmiş olması lazım ve yağlı ve sulu olması gerekiyor içi. Köfteleri mangala dizdikten sonra çevirmek için zaman kaybetmeyin. Hiç beklemeden başlayın çevirmeye. Şimdi burada en fazla yapılan hata aslında şu. Et gibi fazla çevirmiyorsun arkadaşlar. Genellikle yapılan o. Eğer fazla çevirmezseniz köftenizin dışı çabucak yanar. Çünkü yağlı bir et olduğu için kızarmaya çok müsait. Ama içi bu arada iyi pişmez. İçi hala çiğ kalır. O yüzden de köftenin ilk kuralı ateş çok kuvvetli olmayacak. İkincisi sık sık çevireceksiniz. Üçüncüsü özellikle kömürde pişiriyorsanız en iyi performansı şu tel ızgaralarla alırsınız. Yani köftede en net lezzeti, o kömür lezzetini bunda alırsınız. Döküm ızgaralar pişirmek için daha zordur. Çünkü döküm ızgara sıcaklığı hapseder. Bu sefer de yağlı zemine değdiği zaman ızgara iziyle beraber aslında köftenizi yakmış olur. Dışında da sık sık çevirdiğimiz için bir sürü yerinde de o ızgara izleri oluşacak ve bunlar da daha böyle bir acılaşmış bir tat verecek ağzınıza. Evet arkadaşlar, artık köftelerimiz oldu. Şimdi dumandan çok gözükmüyor ama bakın. Şöyle görüyor musun, bak maşanın üzerine yağları akıyor. Şu an şöyle dokunduğunuz zaman artık sertse köfte olmuştur. Bakın dışında hiçbir yanık yok, görüyor musunuz bak. Dışı pırıl pırıl köftelerin. Eğer isterseniz biraz daha kızartabilirsiniz. O da biraz size kalmış. Ben şöyle şu ayar seviyorum bak. Şöyle alaca olacak. Bu şekilde benim sevdiğim ayar. Evet arkadaşlar, artık bunlar oldu sayılır. Zaten dumandan bir şey gözükmüyor. Bakın arkadaşlar, ayarımız bu olması gerekiyor. Alacalı alacalı, zaten ne kadar sulu olduğunu görüyorsunuz. Hiç sıkmıyorum şu an. Şimdi artık tadıma geçebiliriz. Hacı Baba hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Ne var ne yok? Vallahi iyi. Köfte oldu mu neşen geliyor. köfte oldu mu benim için en güzel şey. Şimdi sen ne istersin bunun yerine? Kekikle pul biber istersin. Şöyle birazcık sana hacım. Hemen buradan bir ayar çekelim. Benim istediğim en fazla soğutmadan yemek. Evet. Hemen şöyle buraya dökelim biraz. Şöyle bandırırız. Ha. Bunu da elimle şöyle biraz ufalayayım. Evet. Evet hacım. Evet Mustafa. Soğutmadan Bu ne köftesi bu şimdi? Dur bakalım ya. ye de gör köftesi. Bismillah dur. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baştan bir hiç karıştırmadan yiyeceğim. Tamam, ben de öyle yapacağım. Arkadaşlar müsaadenizle. Şimdi bak. 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 Babamın sevdiği görüntüler şunlar. Bak. Bakalım bunu beğeneceğim mi hacım? Güzel. Müsaadenizle. Bismillah. Sulu sulu. Soğan. Soğan da iri. Değil mi? Arkadaşlar bu bizim sevdiğimiz tarz bir köfte. Geçen hafta yaptığın köfte kuruydu işte. Şimdi bakın. Şöyle köftenin üzerine bastığınız zaman bak. Yağı görüyor musun? Üstüne çıkıyor. Şimdi içinin nasıl piştiğine de bir bakalım. Bak. Görüyor musun? Fazla bile pişmiş. Bu şekilde yani babam içini biraz pembe seviyor ama ben videolarda pembe bırakmıyorum içine. Yani et kıyma haline döndüğü zaman artık daha hızlı bakteri üretmeye başlıyor. O yüzden de normal şartlarda iç sıcaklığı 71 dereceye gelene kadar pişirmek lazım. Yani içinde pembe görmezseniz güvenli olur. Ben şimdi kendim kıyma içi bile yerim. Ama bu benim problemim yani. Ama videolarda özellikle kıymayı hiç az pişirmem ben. Şöyle. Müsaadenizle. Mehmet'e dedim ki şöyle güzel bir kasap köfte. Ben daha önce 3 kere çektim bunu. Ama böyle çok içime sinmediği için dedim ki ya doğrusunu öğrenelim. Gidelim Mehmet'ten aldım. İşte bu kasap köfte bu. Evet bu Tamam. hatta senin hani gençliğinin kasap Evet. köftesi. Dedi ki Kasap. bu bizim dedi bir Eşref Usta mı dedi vallahi. Çok meşhur bir usta var dedi Bursa'da. Herkes bilir. Bu dedi onun tarifi. Arkadaşlar bu tam böyle babamın sevdiği tarz. Evet. Bir kere içerisinde %20 kuzu, %80 dana kaburga var. Yani yağlı bir kıyma. Zaten bak köfteler biraz küçüldü fark ettiyseniz. Yağlı bir kıyma olduğu için bu şekilde. İçerisine çok az eser miktarda bir soda koyduk. Ve sıkarken de Mehmet sodayla yine sıktı bunu.
babamı burada vuran kısım soğanların iri olması. Ben Evet. size söyleyeyim. Ama su işte, Soğan da satırla doğradı hacım. işte soğan böyle oldu mu böyle güzel bir şey veriyor. Evet, ağzında böyle geldi pırt pırt patlıyor ya. O çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi bu bizim biraz daha böyle hani Bursa tarzı. Şimdi normalde kasap köfte tarifi dediğiniz zaman bugün kasaplarda yapılan köftelerin birçoğunda ekmek de var arkadaşlar. Dikkat ederseniz biz buna ekmek koymadık. Bu gerçek kasap köfte, yani eskilerin kasap köftesi diyebileceğimiz bir köfte. Ama isterseniz hani bugün özellikle bizim bu Bursa tarafında yapılan kasap köftelerin de tarifini isteriz. Onu da çekebiliriz. İsterseniz bunu aşağı yorumlarla destekleyin lütfen. Hacı baba, ekmeksiz gitmiyor ama bu köfte be ya. Bu gider. Valla şimdi hani diyet yapıyoruz falan filan ama köfteyle ekmek arıyorum. Ben normalde etle hayatta yemem ekmeği. Hiç sevmem. Ama köfteyle ekmeksiz lezzet alamıyorum ya. Var mı hacım demek istediğin? Güzel olmuş. Afiyet olsun inşallah. Güzel olmuş. Hatta ve hatta bir tık biraz daha yağlı bile olsa daha da güzel olmuş. Mehmet birazcık daha yağlı olsaydı daha da güzel olurdu yani. Bir de bak abi, bir de bak. Ne olursa olsun ya bak, köfteyi ya 2 tane 3 tane getireceksin yiyeceğim. Tabi burada bir görsellik yapmak için getiriyor burada 5 dakika beklediği zaman. Soğuyor. Bak, dünyanın en güzeli olsa bilhassa ette abi hemen fark ediyor. Evet. Sıcak. Aynen. Geldiği gibi yiyeceğim. kameraları taşıyana kadar Aynen bile abi. fark ediyor arkadaşlar. Geldiği gibi böyle sıcak, ağzında böyle yanacak. Ama eline sağlık, güzel. Afiyet olsun. Benim değil, daha çok Mehmet'in eline sağlık. Buradan teşekkür ediyoruz tekrar Mehmet'e. Aynen Mehmet. Bir dahakine dediğim gibi. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.